Bir sabah kalkıyorsunuz ve haberlerde şu yazıyor: birden fazla ülkede gizemli solunum vakaları görülüyor. Ardından havaalanlarında kontroller başlıyor. İnsanlar yeniden maske takmaya başlıyor. Market rafları boşalıyor ve uzmanlar kameraların karşısına çıkıp şu cümleyi kuruyor: Selamlar dostlar. Ortalık yine karıştı. Bir taraftan Orta Doğu'da savaş ve çatışmalar devam ederken bir taraftan da hantavirüs gündeme bomba gibi düştü. Bulaşı artar mı? Ölümler, yeniden kapanmalar gelir mi? Dünya bu konuya kilitlenmiş durumda. Süreci ve neler olabilir? Bu bir proje mi? Bunların hepsini konuşacağız ama öncesinde yine sizlerden ricam, malum bu konular çok fazla önerilmeyen konular. Beğeni ve yorumlar videonun algoritmasını tetikliyor ve özellikle bulunduğunuz ülkeden o ülkenin dilinde yorum yazarsanız global anlamda da videonun önünü açmış oluruz. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Hantavirüs. Belki çoğunuz ilk kez duyuyorsunuz ama aslında bu virüs yeni değil. Yıllardır bilim insanlarının korku listesinde olan, bazı türlerinde ölüm oranı çok yüksek olan bir virüs. Özellikle son günlerde kruz gemisinde yaşanan ölümler ve karantina görüntüleri insanlara yeniden Covid dönemini hatırlattı. İnsanlar şimdi şu iki yorumu yapıyor: yeni bir pandemi geliyor ya da yeni proje hazırlandı, insanları kapatacaklar. Bunların hepsi büyük oyun mu? Hantavirüsü nedir? Nereden çıktı? Farelerden bulaşıyor. İnsandan insana geçebilir mi? Ve gerçekten korkulacak bir şey mi? Şimdi en baştan başlayalım. Hantavirüsün geçmişi aslında 1950'li yıllara kadar gidiyor. Kore Savaşı sırasında binlerce asker gizemli bir hastalığa yakalanıyor. Askerlerde yüksek ateş, halsizlik, iç kanama ve böbrek yetmezliği görülüyor o dönemde. Ne oldu tabii anlaşılmıyor ama yıllar sonra bilim insanları bunun bir virüs olduğunu keşfediyor. Virüse de Kore'deki Hantan Nehri'nin adını veriyorlar. Daha sonra dünyanın farklı bölgelerinde farklı hanta türleri bulunuyor. Bazıları böbrekleri etkiliyor, bazıları ise doğrudan akciğerleri hedef alıyor. Özellikle Amerika kıtasında bazı türler çok korkutucu. İnsanlar birkaç gün içerisinde ağır solunum yetmezliğine gidiyor. Şimdi tabii bu bir cepte dursun, solunum yetmezliği konusu, bunu konuşacağız. 1993 yılında da Amerika'da yine New Mexico bölgesinde genç ve sağlıklı insanlar aniden ölmeye başlıyorlar. Doktorlar şok oluyor çünkü ölen insanlar yaşlı değil, kronik hasta değil, gayet sağlıklı kişiler. Araştırmalar sonunda olayın kaynağı ortaya çıkıyor. Kemirgenler, özellikle geyik faresinin taşıdığı bir hanta türü insanlara bulaşıyor. İşte o olaydan sonra dünya bu virüsü daha ciddi takip etmeye başlıyor. Şimdi gelelim en önemli konuya. Bu virüs insanlara nasıl bulaşıyor? Bilim insanlarının ortak görüşüne göre ana taşıyıcı kemirgenler, yani fareler. Ama ilginç olan şu: virüs fareyi öldürmüyor. Fare yaşamaya devam ediyor ama virüsü taşıyor. Sorun şu ki virüs farenin idrarından, dışkısından ve tükürüğünde bulunabiliyor. Mesela uzun süre kapalı kalmış bir depo düşünün. Bir bodrum, bir ahır ya da kullanılmayan bir kulübe. Eğer orada fareler yaşadıysa ve siz temizlik yaparken virüslü partiküler havaya karıştıysa insan bunu soluyabiliyor. Yani bazen sadece süpürge yapmak bile risk oluşturabiliyor. Özellikle kırsal alanlarda, depolarda, orman evlerinde ve hijyenin kötü olduğu yerlerde risk artıyor. Şimdi burada önemli bir detay var. Hantavirüsü Covid gibi kolay yayılan bir virüs değil. En azından şu anki verilere göre. Ama insanları korkutan başka bir konu var: İnsandan insana geçebilir mi? Çünkü uzun yıllar boyunca bilim insanları sadece kemirgenlerden bulaştığını düşünüyordu ve insanlara geçiyordu. Fakat Güney Amerika'da Andes adı verilen bir hanta türünde sınırlı da olsa insandan insana bulaşma ihtimali görüldü. İşte bu çok önemli. Çünkü bir virüs insanlar arasında yayılabiliyorsa işler değişir. Şu an uzmanların söylediği şey şu: evet, bazı özel türlerde yakın ve yoğun temas durumunda bulaşma ihtimali olabilir. Ama bu Covid gibi aynı ortamda birkaç dakika durunca yayılan bir tablo değil. Daha uzun süreli yakın temas, vücut sıvıları ve kapalı ortam gibi faktörlerin
etkili olduğu düşünülüyor. Peki son günlerde neden yeniden gündeme geldi? Çünkü kruz gemisinde yaşanan olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gemide birden fazla kişi ağır şekilde hastalandı. Başta sıradan bir enfeksiyon gibi düşünüldü ama daha sonra ölümler yaşandı. Hollandalı bir çift hayatını kaybetti. Ardından başka yolcuların da durumunun ağırlaştığı açıklandı. Bazı yolcular yoğun bakıma alındı ve Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi hemen. Şu an için pandemik bir durum değil dedi ama biz bu senaryoyu Covid döneminde de yaşamıştık ve hepiniz yakinen biliyorsunuz. Sırf bu süreci konuştuğumuz PCR'dan faz aşamalarına kadar uzmanlarıyla anlattığımız videolardan dolayı kanal bir yıl kapalı kalmıştı. Şimdi burada şöyle bir detay var. Gemideki bazı vakalarda Andes tipi hantavirüsünden şüphelendiği konuşuluyor. Ya işte insanları korkutan da bu. Çünkü Andes tipi nadir de olsa insandan insana bulaşma ihtimaliyle bilindiği için acaba yeni bir varyant mı var ve o gemideki insanlar ülkelerine geri döndüklerinde gittikleri yerlerde bulaşı ihtimali var mı? Dünya tabii ki de merak ve endişe içerisinde. Düşünsenize okyanusun ortasında bir gemidesiniz. İnsanlar hastalanıyor. Bazıları nefes almakta zorlanıyor. Karantina uygulanıyor. Bazı yolcular özel koruyucu kıyafetlerle tahliye ediliyor ve bu görüntüler insanlara doğrudan Covid dönemini hatırlattı. Sosyal medyada hemen teoriler başladı ama haksız değiller. Biz bunları yaşadık. Yeni pandemi geliyor. Gerçekler gizleniyor. Laboratuvar virüsü olabilir gibi yüzlerce iddia ortaya atıldı ama bazı uzmanlar bu virüsün Covid gibi laboratuvarda üretildiğini de iddia ediyor ve yeni bir küresel korku dalgası oluşturabileceğini söylüyor. Tabii ki de arkasından pandemi ilanı, maske, mesafe, kapanmalar bunlar da gündeme gelebilir mi? Hatta kruz gemisinde olayların tamamen gizlendiğini öne sürenler bile var. Ama şu anda tabii bu iddia doğrulanmadı. Somut bilimsel bir kanıt yok. Bilim insanların büyük bir kısmı hantavirüsün doğal bir zoonotik virüs olduğunu söylüyor. Yani hayvanlardan insanlara geçen doğal bir virüs. Ebola, kuş gribi, domuz gribi gibi işte koronavirüsler gibi çok salgında da hayvandan insana geçiş her zaman rol oynadı. Önemli rol oynadı ama kabul edelim Covid sonrası insanlar artık her salgın haberine daha çok şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü pandemi döneminde bilgi kirliliği de vardı ama kutuplaşma oluşmuştu. Hatta bazı isimler sıvılara endişeyle bakan, araştıranlar için aşı karşıtı damgası vurmuşlardı. Tepkilerini göstermişlerdi. Hatta bunları bulduğunuz yerde bunları saplayacaksınız diyen gazeteciler vardı. Biz bunları yaşadık biliyorsunuz. Ülke ekonomileri, tedarik zincirinin aksaması, fabrikaların kapanması, hatta Müslümanlar için Müslümanların kıblesi Kabe'nin tavafının bile durduğunu düşününce artık tabii en küçük salgın haberi bile dünyada korku oluşturuyor. Peki hantavirüsü gerçekten pandemi olabilir mi? Şu anki bilimsel verilere göre bunun ihtimali düşük. Çünkü bu virüs Covid gibi havada kolay yayılan bir yapıya sahip değil. Bulaşması daha zor ve çoğu vaka kemirgen temasıyla bağlantılı. Ama burada korkutucu senaryo devreye giriyor. Ya virüs mutasyona uğradıysa, ya insandan insana bulaşma kapasitesi artarsa ve uzmanların tamamen göz ardı etmediği risk de bu. Çünkü tarih boyunca birçok virüs değişim geçirdi. Düşünsenize bir sabah kalkıyorsunuz ve haberlerde şu yazıyor. Birden fazla ülkede gizemli solunum vakaları görülüyor. Ardından havaalanlarında kontroller başlıyor. İnsanlar yeniden maske takmaya başlıyor. Market rafları boşalıyor ve uzmanlar kameraların karşısına çıkıp şu cümleyi kuruyor. Virüsün insandan insana bulaşma kapasitesi inceleniyor. İşte dünyayı en korkutan cümle de bu. Ve kırmızı kırmızı haritalarla korku pompalayan profesör doktorlar. İşte dediğim gibi dünyayı en çok korkutan durum bu. Çünkü insanlık Covid sonrası şunu öğrendi. Bir virüs çıktığında ekonomi durabiliyor, sınırlar kapanabiliyor, şehirler sessizleşebiliyor. Şu an elimizdeki verilere göre hantavirüsü dikkatle izlenmesi gereken ama kontrolsüz panik yapılacak bir seviyede olmayan bir tehdit. Evet, bazı türlerinde ölüm oranı yüksek. Evet, kruz gemisinde olay ciddi. Evet, bazı türlerinde nadir de olsa insandan insana bulaşma ihtimali konuşuluyor. Ama
Uzmanlar şu an için bunun Covid benzeri küresel bir yayılma göstermediğini söylüyor şu an. Ama temkinli olmak ve gerçekten ülke yöneticilerin önlemlerini sağlam almaları gerekiyor. Dünya artık çok farklı bir dönemde. İnsanlar görünmeyen, üretilen, hatta projeyle insanlığın önüne getirilip ölümüne neden olacak tehditlerden korkuyor. Geçmişte yaşadık ve biyolojik salgınlar artık bilim kurgu filmi değil. Gerçek hayatın bir parçası haline geldi. Belki de asıl soru şu: yeni pandemi gerçekten gelir mi? Yoksa insanlık artık her virüs haberinde aynı korkuyu yaşamaya mı başlayacak? Kararı siz verin. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Girişte dediğim gibi kendi ülkenizin dilinde yorum yazarsanız videoyu globale de açmış oluruz. Bir de abone olup hatırlatma zilini de aktif etmeyi hatırlatmama gerek yok. Sanırım Allah nasip ederse yaşayacağız, göreceğiz. Büyük bir pandemi planlanıyor mu? Bununla ilgili de tabii yayınlarımıza devam edeceğiz. Uzmanlarımızla yine programlarımıza devam edeceğiz. Çok büyük bir soru işareti oluşmaya başladı. 2026'nın sonlarına doğru ve 2027 için gerçekten dünyada korkulacak büyük bir kapanma ve pandemi senaryosu aktif mi edilecek? Göreceğiz.